diliyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Kaya, nasıl değerlendirdiniz bu suikast girişimini? Geri sayımın devam ettiği şurada 3,5-4 ay kala böyle bir olayın yaşanması biraz manidar. Ne dersiniz? Şimdi Tunç Bey, aslında tarihi bir söz vardır siyasi tarihte. Kralı hedef aldıysan ıskalamayacaksın. Iskaladıysan da bedelini ödeyeceksin. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu Amerikan siyasi tarihinde iki önemli büyük suikast var biliyorsunuz gerçekleşen. Birincisi Abraham Lincoln'un bir suikastle öldürülmesi. Biliyorsunuz siyahilerin haklarını savunan bir Amerikan başkanıydı. İkincisi de John F. Kennedy. Amerikan siyasetinin en parlayan yıldızı. 1963 senesinde üstü açık makam arabasıyla Dallas valisiyle Dallas sokaklarında gezerken yüksek bir binadan yine 20 yaşlarında Oswald isimli bir Rus yanlısı bir ismin uzun namlulu tüfeğinden çıktığı iddia edilen ama iki yönlü ateşle başından vurularak öldürülen Kennedy suikasti. Aslında bu da çok benzer bir süreç. Şimdi şöyle benzerlik kuruyorum aslında. Birincisi Donald Trump'ın özellikle bu seçim mitingi biliyorsunuz başkanlık yarışından önceki son, yani resmi olarak başkanlık ilanından önceki son mitingi. Ve burada şimdi biliyorsunuz Donald Trump evet bir başkan adayı ama bir önceki başkan önemli bir isim ve en az şu anki başkan kadar da korunmak zorunda. Şimdi bakıyoruz normal hani güvenlik tedbirlerinin en basitinde bile eğer böyle önemli bir isim konuşma yapacaksa çatılarda öncelikle güvenlik önlemleri alınır. Oraya işte keskin nişancılar yerleştirilir. Oraların en azından helikopterle gözetimi sağlanır. Ama görüyoruz ki tanıklar da bunu ifade ettiler. Hatta işte çatıdan çatıya atlayan biri vardı. Biz onları işte güvenlik görevlilerine söyledik. İstihbarat servis elemanlarına söyledik ama hiç itibar etmediler. Hiçbir şey yapmadılar dediler. Ve bir anda saldırının gerçekleşmesiyle beraber yani saldırının işte şu anda görmüş olduğum saldırının gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra suikastçı başından vurularak öldürüldü. Şimdi burada aslında çok büyük ya güvenlik açığı var ya da gerçekten Donald Trump'ın içerisinde yani Donald Trump'ın güvenlik güçleri içerisinde ve istihbarat içerisinde yani içerisinde bu anlamda bu suikastin olması için düzenlenen bir plan var. Şimdi Oswald'da da biliyorsunuz yani John F. Kennedy'yi öldüren Oswald'da yakalandı. Derhal polis merkezine götürüldü ve tam sorgulanacağı sırada bir başka suikastçı tarafından Polonyalı bir bar sahibi tarafından hatta Yahudi bir Polonyalı tarafından öldürüldü oracıkta ve bu kameralar önünde gerçekleştirildi. Hatta fotoğrafları da biliyorsunuz çok meşhurdur ve izleyenlerimiz bulabilirler. Arkasından da bu suikastı gerçekleştiren o Polonyalı barmen de hapishaneye atıldı, gözetim altına alındı. Orada da bir hafta sonra, 10 gün sonra hayatını kaybetti. Neden? Çünkü kansermiş, ölüm döşeğindeymiş. Şimdi bunların hepsinin aslında bir plan dahilinde gerçekleştiğini görüyoruz. Ve John F. Kennedy suikastı hala aydınlatılamadı biliyorsunuz. Şimdi burada da bu suikast gerçekleştirildiyse suikastçının öncelikle yaralı olarak ele geçirilmesi lazım ki o tetiği çekenin değil çektirenin kim olduğu ortaya çıksın. Şimdi bu suikast gerçekleştiriliyor ve arkasından suikastçı derhal vuruluyor ve imha ediliyor. Şimdi demek ki birileri suikastçının konuşmasını istememiş Tunç Bey. Yani burada aslında ben hep söylüyorum Donald Trump'ın küreselcilerle ulusalcılar arasındaki mücadelenin ana aktörlerinden biri olduğunu hep söylüyorum, hep ifade ediyorum. Çünkü karşımızda Trump'tan öte bir Trump var, bir Trumpizm anlayışı var ve bu Trumpizm anlayışı da Amerikan milliyetçiliğinin de sembol haline geldi. Bu bir tarafa koyalım. Ve diğer taraftan şimdi bu hani vurulduktan sonra ayağa kalktı ya fight diye de bağırdı. Yani savaşacağız dedi. Kulağı kanlı bir şekilde fotoğraflar çekildi. Şu an tişörtlerin basıldığını bile ben internette görüyorum, takip ediyorum. Bu da bana teşbihte hata almaz. Rahmetli Özal'ın o 87'deki meşhur mitingini yaparken Kartal Demirağ tarafından yakın mesafede vurulması fakat tabii merminin mikrofon devine sekmesi suretiyle eline gelmesi o da aynı şekilde yere düştü. Korumalar hemen geldi etrafını kapattı ve Özal ayağa kalktı. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz diyerek tarihi bir cümle ifade etti. Bir mitingine devam etti. Şimdi burada da kendi davasına inanmış, kendi siyasetine inanmış bir Trump var karşımızda. Bu çok önemli. Şimdi Trump'a bu pozitif yazar mı, artı yazar mı? Evet yazar. Trump artık eskisinden daha güçlü mü? Evet güçlü. Çünkü kararsızların da bilhassa bu suikast girişiminden sonra Donald Trump'a yönelik oy vereceğini düşünüyorum. Zaten Biden'ın durumu ortada Tunç Bey. Biliyorsunuz en son Zelenski'ye Putin dedi. Yani gafların en büyüğünü yaptı. Yapılmayacak bir şey yaptı. Hatta Jack Sullivan'ın toplantıda biliyorsunuz NATO toplantısı surat ifadesi oldukça manidardı.
Şimdi hatta Biden'ın görevden el çektirilmesi ve başkan adayı olmaması hususunda da birçok tartışmalar yapılıyor. İşte Michelle Obama mı olacak, başka bir isim olacak gibi, Kamala Harris mi olacak gibi. Ama dün gece yani bizim saatimizde tabii ki dün gece gerçekleşen bu suikast girişimi başarısız bir suikast girişimi oldu. Fakat çok önemli bir suikast girişimi. Yani siyasi tarihte önemli bir yer alacak. Çünkü biliyorsunuz evet dünyamız bir suikastler sarmalı içerisine girdi. Ben bunu da ifade etmiştim. Yakında bu suikastler arka arkada paramiliter, asimetrik saldırılar olacak demiştik. Ve bunların gerçekten yansımasını görüyoruz. Slovakya Başbakanı, Japonya Başbakanı, AB'nin öldürülmesi. Yani Tunç Bey bunlar arka arkaya gerçekleşiyor. Ama Donald Trump'ın işte fight diyerek kaldığım yerden devam edeceğim demesi ve bu anlamda Amerikan milliyetçiliğinin önemli bir sembolü olarak hala daha gücünü koruması bence Trump'tan bir Trump olduğunu da ortaya koyuyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Amerikan müesses nizamının içerisinde bir mücadele var. Küreselcilerle ulusalcılar bir bilek güreşi içerisinde. Ama bu suikastçının öldürülmesi bence çok önemli, araştırılmalı. Çünkü içeriden muhakkak aynı John F. Kennedy'de olduğu gibi büyük bir sızma olduğunu düşünüyorum. Hı. Sayın Kaya son olarak dediğiniz zaman biz sizi bırakmıyoruz biliyorsunuz. O yüzden son olarak demeyelim, bir virgül diyelim. Zira yayınımıza Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mesut Hakkı Caşın da katıldı. Sayın Caşın hoş geldiniz yayınımıza. Mesut Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Caşın siz nasıl değerlendirdiniz bu saldırıyı? Bir de hani arkadaşlarım çok da güzel hazırlamışlar bir fotoğraf. Saldırganın bulunduğu noktayla Trump'ın kürsüsünün bulunduğu nokta aralığı işte aşağı yukarı 120 ile 150 metre aralığında. Yani Trump'ın burnunun ucuna kadar gelen bir suikastçı var. Bu nasıl mümkün oldu? Amerika'nın bu gizli servislerinin işte filmlerde izlediğimiz kadarıyla eline su dökülmez halbuki. Teşekkür ederim. Aslında olay polisiye açıdan farklı, kriminalistik açıdan farklı, hukuki açıdan farklı ama beni ilgilendiren esas Amerikan iç politikası ve dünya siyaseti açısından. Çünkü Türkiye bir NATO üyesi, Sayın Cumhurbaşkanımız 75. toplantıya katıldı. Ve dikkat ederseniz orada 3. Dünya Savaşı'nın konuşulduğu çok ağır bir toplantı oldu. Yani NATO tarihinin en ağır toplantısı. Rusya doğrudan doğruya birinci tehdit olarak ilan edildiği gibi Çin de bu tehdide dahil edildi. Ve ittifak tarihinde ilk defa Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda da katıldı. Yani büyük NATO ile Rusya, Çin'i, Kuzey Kore'yi ve hatta İran'ı karşısına alan bir cepheleşme ve belki de bir 3. Dünya Harbi. Şimdi tersten okursak şöyle bakalım. Eğer saldırgan bu noktadan Sayın Trump'ı vurmuş olsaydı Amerikan İç Savaşı başlamıştı. Bunu kesinlikle söylüyorum. Çünkü baktığımızda Senato baskınına bakıldığında zaten bunun emareleri ortaya çıkmıştı. Hatırlarsanız Biden şunu dedi, bütün dünya bizi seyrediyor, Amerikan demokrasisi bunu kaldıramaz demiş. Peki bunu kaldırabilir mi? İkinci husus çok daha önemli. Eğer Trump öldürülseydi bu durumda 3. Dünya Savaşı'na yaklaşmıştık. Niçin? Bu olaydan çok kısa süre önce Sayın Trump şunu söyledi. Eğer ben bir şey yapamazsam, seçimlere kadar dayanamazsam 3. Dünya Savaşı başlayabilir dedi. Yani o kadar o da bu şeyi hissediyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi şunu söylüyor. Ben dedi seçimdeki en büyük vaatlerinden bir tanesi Ukrayna Savaşı'nı durduracağım ve Gazze Savaşı'nı İsrail veli dinler durduracağım. Halbuki bakıyoruz ki her iki savaş hem Orta Doğu'da hem de Avrupa Atlantik güvenlik cepheleşmesinde yeni bir küresel kamplaşma meydana getirdi ve Rusya Devlet Başkanı karşılık veririz dedi. Yeni Soğuk Savaş'ta Peşkov açıklamada bulundu. Bu hadisenin ben son derece komplike olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim kriminalistik açıdan bir keskin nişancının buraya kadar gelmesi ve hemen yanında burada birkaç resim daha olması lazım. Yakınında polisler de var. Evet. Şimdi ama bu suikast keskin nişancı değil mi? Yani evet. Yani 20'li yaşlarında bir av tüfeğiyle yola çıkmış, şuursuzca hareket eden şimdi genç diye kayda geçti. Pek av tüfeği değil bu. Yani o Öyle mesafeden atılan yarı otomatik bir tüfek. Bir. İkincisi keskin nişancı ama vuramadı. Belki de Allah korudu. Çünkü öldürücü nahiye ile suikast kastiyle ateş ettiğini görüyoruz. Bana gelen bazı resimlerde
Trump'ın vücuduna da Sağ geldi. göğüs kafesinde Evet. de bir Ve mermi izi var. bu şunu gösteriyor, çelik yelek var demek ki kendisinde. Demek oluyor ki savcının da ifadesine bakıldığında bu bir suikasttir dedi. FBI de suikast dedi. Şimdi gelelim Amerikan iç politikası açısından. Acaba burada bulunan polisler görevi ihmal mi etti? Biz buna culpalata diyoruz hukuken. Ağır ihmal suçu. Yok kast mı var? Yani görmezlikten mi gelindi? Niçin? Görgü tanıklarının ifadesine göre burada bulunan Amerikan vatandaşları polisi ikaz ediyorlar. Evet. Ateş etmeden 3-4 dakika önce. Şimdi 3-4 dakika çok büyük bir zaman. Neden? 150 metre. Yani 137 ile 125 metre veriyorlar. Polis de her ikisinin atış noktası ve düz uçuştan bakıldığında hakim bir bölgeye çıkmış şey. Neden oraya çıkmasına müsaade ettiniz? Veya en önemlisi şu, kriminalistik açıdan bakıldığında polisler bu şahsı yakalayabilirlerdi. Kim onu öldürdü? Yani başarısız olunca arkasında biri mi vardı? Bu bakımdan ben bu suikasti, evet Amerika'nın 4 devlet başkanı öldürüldü, 6'sına Mesut bir Hocam, şekilde yapıldı. çok özür Ama bu dilerim. Mesut Hocam. Kennedy'nin öldürülmesiyle birebir benziyor. Tamam. Devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Bir Almanya'ya gidelim. Erhan Mertürk Almanya'da, bir de olayın Almanya'daki yansımalarına bakalım. Erhan kolay gelsin. Hemen ayrıntıları alalım senden. Tunç, sizin stüdyoda tartıştığınız bütün konuları Alman medyası da tartışıyor. Onlar da açık sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Almanya'nın önemli siyasi dergisi Spiegel, bu kadar iyi korunan bir kişiye böyle bir saldırı nasıl yapılır manşetini atmış, soru olarak okuyucularına bu sorunun cevabını vermeye çalışıyor, öyle söyleyelim. Die Bild gazetesi, bir bulvar gazetesi, o da internet sayfasında olaya geniş yer ayırmış ama onun da yine cevap bulmak istediği soru, daha önce o bölgede var olan insanların güvenlik birimlerini uyarmasına rağmen, çatıda silahlı biri var demesine rağmen neden güvenlik birimleri bir adım atmadı, neden bu saldırıyı engelleyemedi? Bu soruya yanıt arıyor. Almanya'nın yarı özel devlet televizyonu ZDF internet sayfasında olaya mesafeli yanaştığını söyleyebiliriz Tunç. Çünkü ilk olarak X platformunda bu haberi verirken yapmış olduğu manşet, kullandığı tarz Trump yaralandı şeklindeydi. Sanki hani sahneden düşmüş, sanki bir arbede çıkmış. Yani herhangi bir bu tür silahlı saldırıdan bahsetmiyordu. İlerleyen saatlerde bu haberi birazcık değiştirdiler ama onlar da hala yani bu saldırının arkasında neler olabilir? Onun sorusunu, cevabını bulmaya çalışıyorlar. Öyle söyleyebiliriz. Almanya'nın önde gelen isimleri sizler de son dakika olarak aktardınız. Açıklamalarda bulundu. Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, şiddetin demokraside yeri yoktur. Ne Amerika'da ne bizde, şiddet demokrasiye zarar verir ifadesini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yazılı bir açıklamada bulundu ve aşağılık saldırıdır. Trump'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum dedi. Dışişleri Bakanı Baerbock da açıklamada bulundu. O ise Amerika demokrasi için karanlık bir an, nedeni ne olursa olsun demokrasilerde çözüm şiddet değildir açıklamasını kullandı. Türkiye gibi, Amerika gibi, tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da bu olayı anlamaya çalışıyor, aydınlatmaya çalışıyor ve en azından o bilinmeyenleri bir şekilde yorumlamaya çalışıyor. Ama olayın çok taze olduğunu söyleyelim. Ama Alman medyasının da tüm yaşananlara mesafeli bir duruş sergilediğini söylemek yerinde olur herhalde. Peki. Erhan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Mesut Hocam, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hakikaten saldırganı niye öldürdüler? Yani ondan bilgi almak, seni buna kim yönlendirdiği öğrenmek varken niye vurdular? Güzel bir soru bu aslında. Şöyle bakmak lazım. Acaba bu saldırı emrini kim verdi? Bu saldırganı sahaya kim sürdü? Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da derhal bu saldırganın ve onu azmettirenlerin adalete çıkarılmasını ve şiddetle kınadığını ifade etti. Bence büyük açıdan bakıldığında bu basit bir suikast olayı değil. Dünyayı değiştirecek tarihi bir olay. Bakın, şu andan itibaren Amerikan siyasi tarihinde eğer ikinci bir darbe olmazsa onu öldürmeye yönelik Sayın Trump'ı olmazsa da kazanmıştır. İhtimal var. Ben var diyorum. Çıkarım. Neden? Bakın şimdi ben takip ediyorum Amerika'yı.
Dikkat ederseniz seçimlerden önce de ben Trump kazanacak demiştim. Evet. Ama Türk profesörüne inanmıyorlar. Kazandığı zaman herkes şaşırmıştı. Şimdi Trump Orta Amerika'yı yeniden büyük Amerika yapmak istiyor. Üreten Amerika yapmak istiyor ve Çin'le bir mücadeleye hazırlanıyor. Ama Rusya ile harbe girmek istemiyor. Bu çok önemli. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Bu saldırı Amerikan Devlet Başkanı adayı Trump'ı %65'in üzerinde belki de bir oyla kazanacak. Amerikan siyasi tarihinde görülmedik bir olay. Bundan böyle Trump seçimi kazansın kazanmasın Amerikan siyasi tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kahramanıdır. Bir hero'dur. Yani elini bu şekilde yapması, savaş demesi, yeni bir savaş ama nasıl bir savaş? Bazı yorumculara göre Amerika'nın yeniden kendi Amerika ayarlarına dönmesi için, gerçek Amerika olması için, orada okuduğum Orta Amerika'daki Teksas'ın, Ohio'lunun istediği Amerikalı, yoksa sermayenin yönettiği ve derin Amerika'nın yönettiği bir Amerika değil. İkinci husus da şu, dünya acaba bunu nasıl karşılıyor meselesi. Yani bu hadise 3. Dünya Savaşı'nın kurgulayan silah tüccarları mı, Amerikan derin devleti mi, en önemlisi Ukrayna Savaşı'nı destekleyenler ile aynı zamanda İsrail-Gazze Savaşı'nı destekleyenler arasında bir iddiyet bağı olduğunu hukuken söyleyebilirim. Kriminalistik açıdan bu incelenecek. Nitekim savcı bunu söyledi. Araştırılması gereken bu şahıs buraya nasıl geldi dedi. Yani savcı, eyalet savcısı en kıymetli adam. İkinci husus şu, niçin bunun üzerinde duruyorum? Sayın Trump seçilmeden çok kısa önce de bu şekilde bir saldırıya uğramıştı ve kapalı bir mekanda FBI bunu yakalamıştı faili. Onu yakalayan FBI bugün niye yakalamadı bir? İkinci husus, bu olaylardan önce şunu söyledi Başkan Trump. JFK, Kennedy'nin öldürülmesinde ki sır perdesi kaldırılmalıdır, Amerikan kamuoyu aydınlatılmalıdır dedi. Evet. Ve burada şunu görüyoruz. Kennedy seçimlere çok yakın bir dönemde öldürülüyor ve Amerikan Anayasası'nda olmamasına rağmen ertesi gün Johnson başkan seçiliyor. Fail Oswald bakıyoruz, çok ilginç bir şahsiyet. Nasıl? Amerikan deniz piyadesi, Küba'da görev yapmış. İşte efendime söyleyeyim CIA ile bağlantılı bir şahıs ve çok yakın mesafeden ateş ediyor, öldürüyor. Ben şimdi Dallas Hava Üniversitesi'nde okudum, NATO'nun. Tüfeğin atıldığı yeri gördüm, çıktım binaya da. Ve orada o kadar büyük kurgu hataları var ki bir defa başkanın oradan gelmemesi lazım. Çünkü dümdüz bir yol, açık araçta geliyor ve kesin olarak tüfeğin menzilinde. İkinci husus, daha sonra emekli olan FBI sorumluları aracın içerisinde bulunan bir takım mermilerden söz ettiler. Yani henüz açıklanmayan hususlar var. Fakat şu var, otopsi raporlarında 8 yerden vurulduğu gösterildi. Demek ki burada da bir yerden ateş edilmemiş. Ve Oswald vurduktan bir kısa sonra çıkıyor. 45 dakika sonra bir Amerikan polisini daha öldürüyor. Nasıl olabilir? Demek ki bu adam profesyonel, öldürmek için yetiştirilmiş. Bir ilginç şey daha var. Yakalanıyor, hapse giriyor ve Dallas'taki polis karakolunun içerisinde, bodrum katında televizyonu, bakın burada şu oldu, bu oldu, polislerin içerisinde çekiyor bir şahıs. Bu vuran adam da Musevi, Oswald da Musevi. Onu öldürüyor. Ve ölüler konuşmaz. Hukuktaki temel kural bu. Bu şahs da neden öldürüldü? Bence çok konuşulacak şeyler bunlar ama benim gördüğüm kadarıyla Amerikan ve dünya siyaseti bir kaosun eşiğinden dönmüştür. Çok büyük bir tarihtir. Allah belki de Trump'ı korudu. Son arkadaşlarından aldığım bilgilere de şöyle söyleyeyim. Amerika'daki yaşayan Türk vatandaşları da Trump'ı desteklediklerini açık bir şekilde belirtmişlerdi. Herhalde Türk kamuoyu da Trump'a yapılan bu alçak saldırının bir şekilde adil olmadığını, bir, Amerikan demokrasisine yapılan çok ağır bir saldırı oldu. İki, Amerika'nın iç siyasetine dışarıdan ve içeriden bir müdahalenin çok ağır sonuçlarının kenarından dönüldüğünü söyleyebiliriz. Yani şimdi öldürme kastıyla ateş ediyor, yanında bir kişi öldü, 2 ağır yaralı var, durumları ağır ve bazı bilgilere göre de savcılığın veya polisin bildirdiği gibi, basının bildirdiği gibi gerçek failin bu olmadığı da söyleniyor. Çünkü neden? Şimdi eğer bu şahıs buraya geldiyse Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bunu
yardımlık ve müzaharette bulunan, istihbarat bilgisi veren, ateş et emrini veren, yukarı çık diyen ve bu bölgede belki de seyircilerin arasında en az 10 kişinin ben olduğunu düşünüyorum. Bunu bulacak mı Amerikalı? Yardım eden. Tabii, yani yardım ve müzaharet diye geçiyor ceza hukukunda. Tek başına yapacağını sanmıyorum. Bu organize bir iş. Ama dediğim gibi öldürüldü ve konuşamaz. Peki. Sayın Kaya, bu olayla birlikte Amerika Birleşik Devletleri kendisini yeniden keşfetti diyebilir miyiz? Aslında tabii şimdi hocam da çok güzel ifade etti. Ben de Kennedy'nin hayatını bir dönem çalıştım. Şimdi onunla ilgili bir makale çalışması yapıyorum ki suikast evine de gittim. Massachusetts'teki biliyorsunuz Kennedy'nin memleketidir Boston. Şimdi burada mesela şu görüntüde bir şey dikkatimi çekti. Hocam bir ifade etti, içeride az 10 kişi vardır diye. Şimdi Kennedy suikastı gerçekleştikten sonra, yani Kennedy vurulduktan sonra hızla hastaneye giderken biliyorsunuz herkes yere yatmış vaziyetteydi. Evet. Yani yere yatmış, sonuçta büyük bir saldırı var. Herkes korkuyor. Orada bir kişinin ayakta olduğunu ve o anı kameraya çektiği gözüküyor. Ki zaten tek görüntü kaydı var Kennedy suikastının net bir şekilde. O görüntünün arkasında bir kadın, yanlış hatırlamıyorsun, ayakta çekim yapıyordu. Şimdi bakın Trump vurulduğu zaman da görüntüyü bir de alırsak orada benim bir şey dikkatimi çekti. Donald Trump'ın vurulduğu anda o görüntüyü bir görebilirsek Evet. Tunç Bey. Arkadaşlarım Rica edeyim o görüntüyü. Evet. Evet, o vurulduğu anda bakın orada Trump yere düşerken, yani yere doğru inerken bakın Trump arkada bir kadın kameraya çekmeye devam ediyor bakın. Gördünüz mü? Beyaz tişörtlü bir kadın var. Gözlük, Evet. kafasına şapka var. Bir daha bak görüntüyü alalım Tunç Bey. Şimdi herkes o sonuçta bir mermi yağıyor oraya değil mi? Bir silah ateşleniyor. Herkes bir an can havliyle yere yatarken Donald Trump yere düşerken dikkatimi çekti şimdi. Orada beyaz tişörtlü, siyah gözlüklü, şapkalı bir kadın hiç yere eğilmeden çekim yapmaya devam ediyor farkındaysanız. Evet, bakın, evet. elinde beyaz telefon var. Eğiliyormuş gibi yapıyor. O anı görüntülüyor. Bu çok önemli. Bakın en yakınına gelmiş. Ben şüpheyle bakarım buna. Büyük ihtimalle o suikast timinin bence bir parçası. Tam Donald Trump'ın arkasında çünkü. En yakınında. Ki Kennedy de aynı şekilde. Arabası hemen yanındaydı o görüntü. Bakın şurada hemen kenar. Aya bakın. Şapkalı, gözlüklü eğiliyormuş gibi yapıyor ama hiç böyle korku emaresi yok. Sanki Herkes bekliyormuşçasına. yere yatıyor ama sanki o anı bekliyormuş. Bakın bir daha görün. Donald Trump yere doğru yatacak, yere doğru inecek ve o beyaz tişört, şapkalı kadın, elinde beyaz telefon var. Bakın sadece oturuyor ve çekim yapmaya devam ediyor farkındayız. Ve Donald Trump hemen arkasında. Yani o merminin en yakındaki isim nedense çok korkmuyor. Sanki bu saldırının olacağını biliyormuş gibi. Yani bunlar tek kişinin yapacağı işler değil. Evet. Çünkü evet Kennedy Oswald olarak yakalandı ama birkaç yerden ateşlendi ki şunu da söyleyeyim Kennedy ile alakalı. O beyaz üstü açık siyah makam arabasının arkasında 2 tane normalde CIA görevlisi olması lazımken o köşeyi döndüğü zaman, hocamın dediği o kütüphane köşesinden döndüğü zaman onlar arkada yok. Yani açık hedef haline getirilmiş Kennedy. Burada da Trump açık hedef haline getiriliyor ve bu görüntünün bence incelenmesi lazım. O kadın kimse de bence yakalanıp sorgulanması lazım. Evet. Sayın Coşkun bir şey söyleyeceksiniz. Buyurun. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Mermi arkadan geliyor dikkat ederseniz. Ve hatta basına yansıdığı kadarıyla bir fotoğrafçı bunu çekmiş. Mermiyi çekmiş havada. Ondan. Yakalamış mermini. Evet. Evet. Şimdi atılan mermi baş nihayesine atılıyor. Demek ki bir şekilde öldürmek kastıyla yapılmış. Fakat onun da yetinmiyor. Birkaç mermi daha var ve göğsüne de alıyor. Fakat iki önemli tespit var burada. Birincisi bu kadar halkın açık olduğu bir yerde güvenlik zafiyeti var bir. 2 istihbarat zafiyeti var. 3 söylediğim bu bir ihmal. Yani FBI Amerikan Anayasası'na göre korumak zorunda olduğu bir devlet başkan adayını nasıl korumuyor? Bir. İkinci husus burada gördüğünüz gibi korumaları, yakın korumaları hayatları bahsine onu koruma altına aldılar. Şimdi ben buradan bir şekilde Şunu söyleyebilir miyim Sayın Buyurun Coşkun? efendim. Şimdi yani başka mermiler gelebileceğini Evet, dikkate evet. alıyorlar. Trump kendi döneminde de şimdi de şu 3 harfli kurumlara dedi bir konuğumuz. FBI, CIA. Bunlara asla güvenmez. Hatta kendi korumalarını da kendi Elimine ettiği olmuş. Evet. Bu onun bir örneği olabilir mi? Evet, onu söylemek istiyorum. Bir güvenlik zafiyeti var ve bu şahıslar kendi canları pahasına, bakın bayan polisi de tebrik ediyorum, onu kesin korumaya aldılar. Fakat şu yumruk asla tarihte unutulmayacak bir.
Evet. Ve şunu söyle, şapkamı verin bana diyor. Rahmetli Demirel gibi. Evet. Şimdi bu şapka ona bir şekilde, bu yumruk tekrar, eğer ikinci bir saldırı olmadığı takdirde, çünkü dikkat edin, Kennedy öldürüldükten sonra kardeşi Robert Kennedy de aynı bu şekilde seçimlerden önce öldürüldü. Çok ilginç. Soyunu kuruttular Kennedy'leri. Evet, evet. Şimdi diğer husus şu. Şimdi bakın, buradaki açık bir halkı neden polis koruma altına almaz? Yani yaklaştırmaması lazım onu. Deminki olayda görüldüğü gibi bir çiftliğin üstüne çıkıp bir şahsın Amerikan devlet başkanına tüfek doğrultması ve yukarıda snipercılar var, keskin nişancılar. Bir diğer husus da şu, o teknik açıdan komutanlarıma da sordum ben. Biraz da acemini. Esasında direkt göğsünden veya kalbinden vurup başına vurması gerekiyordu. Suikastçı, Çünkü acemi hareketi dediniz, yanlış yapınca anlamadım. mermi sekti. Acemi olan suikastçı mı? Evet. Yeteri kadar şeyci değil, Profesyonel. eğitimli değil. Ama o anda o emir ona verilmiş. Belki de dikkat çekmemek için o bölgeden bir halk seçildi. Halihazırda kim olduğu da belli değil bakın. Şöyle bir iddia var. İddia edilen şahıs da gerçek maktul o değil diyorlar. Bu çıkacak ortaya. Tabii kriminalistik açıdan bir şekilde vücudu nereden atıldı ona da o mermiler? Polis mi vurdu? Yoksa o yakında bulunan başka birisi aynı Oswald'ı öldürüldüğü gibi konuşmasın diye mi? Çünkü eğer, bakın bu da bir başarısızlık. Hadi burada başkanı kurtardınız. Şahsın canda ele geçirilmesi lazımdı ki onun mahkemeye Öncelik odur çıkarılıp zaten değil mi bu durumda? yargılanması lazımdı. Tabii. Kimdi? CIA mi sorgulayacak, FBI mi? Ve gerçek fail, onu azmettiren kim? Kim o emri verdi? Saldırganı da direkt başından vurmuşlar. Yani direkt öldürmüşler. İşte onu diyeceğim. Şimdi oradaki esas demek ki onu yaşamasını istemiyor. Çünkü ölüler konuşamaz. Birinci kural bu. Bence dünyada çok konuşulacak tarihi bir olaydan bahsediyoruz. Ama benim tespitim şu. Bir, Amerikan demokrasisine kan düşmüştür. Sandığın üzerinde kan lekesi var. Belki Amerikan başkanı kurtuldu ama Amerikan siyaseti ciddi yara almıştır. Tarihe geçti bir kere. Bu bir. İkincisi, bu olay Amerika'da eğer bir şekilde başkan öldürülseydi, Trump'ı sevenler elinde bazokoyla geziyor adam ya. Bu sokağa düşecekti. Bunu nerede gördük? Senato baskınında gördük. O halde bu olayın arkası kesilmeyecektir. Yani şunu söylemek istiyorum. Kasım seçimlerine kadar gergin bir Amerika izleyeceğiz. Bu dünya siyasetine de bir şekilde yansıyacaktır. Fakat şu husus bir gerçek. Ben eğer aksi bir tutum olmadığı takdirde Amerikan siyasetini takip eden ve Texas Üniversitesi'nde Amerikan Anayasa okumuş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Orta Amerika, yani gerçek Amerikan vatanseverleri bu olayı asla unutmazlar ve gelecek nesillere de sirayet edecek bir durumu. Tıpkı Kennedy'nin öldürülmesi gibi. Tıpkı bir şekilde diğer Amerikan devlet başkanlarının öldürülmesi gibi. O bakımdan baktığımızda şunu söyleyebilir miyiz acaba? Yani şimdi Abraham Lincoln'a bakıyoruz. Bir devrin değişimini, yani esirliğe karşı çıkıyor. Köleliğe karşı çıkıyor. Öbür taraftan Garfield öldürülüyor. William McKinley öldürülüyor. Ve 6 tane devlet başkanına da en son Bush da dahil olmak üzere, Reagan dahil olmak üzere öldürücü nahiyeyle öldürülmek isteniyor. Demek ki Amerikan derin devletinde onun söylediklerini yapmayan devlet başkanlarını cezalandırma konusunda ağır bir eğilim var. Demek ki Amerika kendi başkanlarını koruyamıyor. Bu sonuca varıyorum ben. Evet, peki. Furkan Hocam, sizle devam edelim. Geldiğimiz noktada artık hani işin rengi biraz daha değişti. Her gün seçime daha da yaklaşıyoruz. Şimdi demokratlar ve cumhuriyetçiler seçim yarışını nasıl götürecekler? Kampanyalara bu olay nasıl yansıyacak? Artılarını, eksilerini konuşalım. Biden hala yarışta kalmaya devam eder mi? Ne dersiniz? Tabii hocamın dediği gibi sandığa kan bulaştıktan sonra bu seçim sürecinin Kasım ayına kadar tansiyonu nasıl dengeleyeceğini gerçekten merak ediyoruz. Ama şu çok önemli. Joe Biden, zaten aylardan beri konuşuyoruz. Joe Biden sağlığı yerinde değil. Ki en son yaptığı gaf biliyorsunuz olacak iş değil. Evet. Yani Zelenski'ye Putin dedi. Yani daha ağır ne söyleyebilirdi ki Zelenski'ye?
Hatta Jack Sullivan şöyle elini ağzına götürdü ve eyvah dedi yani. Demek ki artık bu iş buraya kadarmış dedi. Anthony Blinken'ın surat ifadesi çok kötüydü. Şimdi demek ki Joe Biden'ı demokratlar içerisinde de geleceği sorgulanıyor ve acaba yerine Kamala Harris mi gelsin, Michelle Obama mı gelsin, başka biri mi gelsin veya kaybedecekse Biden mı kaybetsin bu halde çünkü yani kaybedecek bir seçim varsa Biden'da bunu madem kaybedelim gidelim. Çünkü Evet, kaybedecekse Biden'la kaybedeceği kesin gibi görünüyor Furkan Hocam. Eğer başka bir aday çıkarsa Trump'ın yolu biraz daha zor bir yol mu olur? Bu saatten sonra zor olmaz Tunç Bey. Yani Trump hocam ifade ettiği gibi yani o kongre baskını zaten bunun en büyük göstergesiydi. Dar ağacı kurdular Beyaz Saray'a karşı. Tarihte belki ilk kongre salonunda o beyaz mermerlerde Amerikan askerlerinin postallarının, çamurların izi vardı. Olacak iş değildi. Ben hayal bile edemezdik. Ama yaşadık. Yani Trump'ın öte bir Trump var. Artık bir Trumpizm anlayışı var. Bu Trump'ın çok büyük siyasetçi olduğu anlamında değil. Trump artık bir sembol. Bu kendi kontrolünden de çıkmış mesele. Çünkü o kaybetmiş, o refahtan payını alamayan fukara Amerikalı, Orta Amerikalılar artık Trump'a sarılarak biz de milliyetçiliğimizi ortaya koyacağız. Biz de refahtan payımızı alacağız. Bu elitlerin siyasetin artık sonuna gelecek diyor. Şimdi Amerika Birleşmiş Devletleri mi, Amerika dağılmış devletleri mi? Bunu konuşuyoruz. Bununla ilgili makaleler yazılıyor. Disintegration of Amerika diyorlar. Yani bu artık kendi makalelerinde bile, dergilerinde bile konuşuluyorsa Tunç Bey, artık demek ki bunun da çok fazla uzun zamanda olup olmayacağı meselesi de garanti değil. Yani dolayısıyla bu Amerikan seçimlerinin geleceği çok yani Kasım ayına geldiğimizde nasıl bir görüntü göreceğiz? Başka saldırılar olacak mı? İşte Trump hayatta kalmaya devam edebilecek mi? Ama şu bir gerçek, Amerikan derin devlet dediğimiz o müesses nizam, yani küreselcilerle milliyetçiler arasında, ulusalcı arasında bir mücadele var, bir savaş var. Trump bunun bir cephesi, işte şu an Biden ama demokratlar içerisindeki o neokon zihniyet tamamen Amerikan siyasetini güdümüne almaya çalışıyor. O evangelist dediğimiz, o lobitokrasinin başıyım diyen kesim, parayı basan kesim, hani diyor ya Amerikan doları dünyanın en büyük para birimi ama aynı zamanda dünyanın en büyük silahı. Bir nükleer silah kadar önemli de dolar onlar açısından. Ve bunun devamını istiyorlar. Dolayısıyla bu süreç olacak mı olmayacak mı takip edeceğiz. Ama bu suikast girişimi basit bir suikast girişimi değil ve dediğim gibi birçok bence hazırlık evresinden geçirilmiş ve Trump'ın ölümünden sonra hocamın dediği gibi bir iç savaş senaryosuyla Amerika'yı dağılmaya doğru götürecek, belki de savaşa doğru götürecek bir süreç. Ama dediğim gibi bunun bence çok derin bağlantıları var. Bu ya aydınlatılacak ya da komplo teoriler olarak aynı Kennedy suikastında olduğu gibi en yakın tabii bildiğimiz suikastı gibi konuşmaya devam edeceğiz ve birçok nedenini ve sonucunu konuşacağız. Evet. Ama şunu da söyleyeyim, o bahsettiğim beyaz tişörtlü kadın götürülürken de arkada yok mesela. O da dikkatimi çekti. Sanki oradan kaybolmuş bir anda gibi. Bakın oturduğu yer boş. Evet. Oradan ayrılmış. Yani iş olmayınca hemen oradan yok etmişler onu. İlginç. Peki. Sayın Coşun, en çok akılda kalan da Trump'ın o yumruğu havada tüm o acısına rağmen hala bir mesaj veriyor. Yani hem yüz ifadesiyle hem yumruğuyla hem ağızdan çıkan sözcüklerle bunu nasıl değerlendirelim? Yani aslında şöyle bir husus var. Amerikan demokrasi tarihi bir sınavdan geçiyor. Ancak yine dönecek olursak son seçimlerde dikkat ederseniz Trump Beyaz Sarayı geç boşalttı biraz. Ve orada tartışma konusu çıktı. Zorla çıkaracağız dendi falan. Çıkarken şöyle bir mesaj bıraktı. Bir sayfa, bir satır. Diyor ki, Joe, you know I won. Joe, biliyorsun ki ben kazandım. Yani burada Amerikan kamuoyunda, biraz sonra açıklayacağım o şuradaki ifade ne demek. Seçimlere özellikle elektronik oylarla, mektupla yapılan oylarda hile karıştırıldığı yönünde ciddi bir itimatsızlık var. Yani ben Agit'te yıllarca çalıştım. Dışişleri Bakanlığımız beni gönderdi. Amerikalılar her gittikleri Rusya'da, Belarusya'da, bütün Doğu Avrupa ülkelerinde biz demokrasinin hakimiyiz ve bizim dediğimiz olur. Biz en iyi demokrasiyi biliriz. Ama bakıyoruz ki Senato baskını ve seçimlere hile karıştırıldığı yolundaki baskının Amerikan kamuoyunu çok ciddi etkilediğini görüyoruz. Neden? Bakın buradaki seçmenlerin elindekine bakın. Joe Biden you fired yazıyor. Kovuldun Joe diyorlar. Yani bu çok ağır bir şey. Daha başka söylemek istemediğim ağır şeyler var ama bu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Amerikan kamuoyunun, Amerikan seçmenin şu çok önemli. Joe Biden you are fired. Bu çok önemli bir şey. Şimdi ikinci seçenek. Bu tartışılıyor. Yaklaşık 150-160 gün kalan
Biden kendi iradesiyle ayrılır mı? Yoksa Amerikan Anayasası'na göre, savcının belirttiği ifadeye göre, yani bakın bu çok önemli bir şey. Bütün dünyanın gözü önünde NATO 75. zirvesi yapılıyor ve orada Başkan Putin'le Zelenski'yi karıştırıyor. Trump'a ikinci başkanım diyor. Bu şu: acaba akli melekeleri Amerikan devletini idare etmeye yetersiz mi diye, eğer savcılık bu şekilde bir rapor verirse görevden, bu ne olur? Aynı JFK öldükten sonra, Kennedy öldürüldükten sonra ertesi gün Amerikan Devlet Başkanlığı'na bu sefer Kamala Harris'in getirilmesidir. Bu çok önemli bir şey ve Furkan Hoca'nın söylediği de doğru. Böyle bir kaosun içerisinde Amerika tıpkı Kuzey-Güney Savaşı'ndaki gibi, bakın bu çok ciddi söylediğim, bir iç savaşa sürüklenebilir. Yani Amerikan kamuoyu çatlamış durumda. Bu bakın şeye yansıdı. Sizinle anlattık. Sınırdan geçenlere karşı halkın bir şekilde karşı koyması, eyalet valilerin hükümeti dinlememesi, buraya federal askerlerin gelmesi, federal askerlerle ordu birliklerinin karşı karşıya gelmesi, ama en önemli bir realite var. Amerikan halkı bu kalitesiz göçmenleri istemiyor. Evet. Ve 20 milyona yakın bu şekilde Teksas sınırından geçen, Florida sınırından geçen yabancıdan bahsediliyor. O halde bu önümüzdeki günlerin çok kritik olacağını söyleyebiliriz, ama en önemlisi şu: acaba Trump'ın bu çökmüş denilen Amerika'yı yeniden ayağa kaldırabilir mi? Yani yeniden şunu da söyledi, dikkat ederseniz bu Haziran'daki karşılaşmada kimse bize itibar etmiyor dedi. Kuzey Kore, Rusya, Çin bizi dinlemiyor dedi. Sayın Caşan, sözünüzü unutmayın. Buraya bir virgül koyalım. Yeni saatte yine beraber devam edeceğiz yayınımıza. Hay. Sayın Kaya, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim Tunç Bey. Mesut Hocam'a da saygılar sunuyorum. İyi Teşekkür pazarlar. ederiz, sağ olun. Sayın Hocam.